Değerli izleyicilerimiz, bu koronavirüsün bir de ekonomik boyutu var. Profesör Doktor Uğur Şahin şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki ortağımız Pfizer'la beraber biz yıl sonuna kadar 1 milyar adet koronavirüs aşısı üretmiş olacağız dedi. Önümüzdeki yıllarda da bu rakamlar artarak devam edecek. Dünyanın farklı noktalarında aşı üretim fabrikaları kuracağız dedi. Şimdi bakın, bunun anlamı şu. Biz hayatımızdan koronavirüsü, aşıyı, testleri daha uzun bir süre daha çıkartamayacağız. Şimdi bu insanlar üretiyor da kime üretiyor? İnsanlara üretiyor, işte aşı olsunlar diye. Yani üretip çöpe atacak halleri yok. Şu anda Avrupa Birliği ülkeleri BioNTech aşısını tekini 19 Euro'dan satın alıyor. Milyarlarca üretilecek. Tabii herkes ister istemez, izleyicimiz şunu soruyor. Bu işten biz ne zaman kurtulacağız? Şimdi ben üretilen planlamalar vesairelere baktığım zaman bu işten biz öyle kısa sürede falan kurtulmayacağız. Ne olacak bu aşılar? Ya bu aşıları üretirken insanlar hastalığın daha ne kadar süreceğini öngörerek, tahmin ederek üretiyorlar. Yani yarın bitecek olan bir hastalık için milyarlarca aşı üretecek halleri yok. Sizden benden daha iyi biliyorlar şu anda dünyanın gidişatını. İşte kış aylarına doğru giriyoruz. Vaka sayıları Avrupa'nın her noktasında, dünyanın her noktasında artmaya başladı. Hadi bakalım, şimdi ne olacak diye soruyor vatandaş. Ben de şöyle söylüyorum. Diyorum ki işin ekonomik boyutu bittiği zaman bu virüs de bitecek. Aşılar bitecek mi? Bitmeyecek. Neden? Şimdi ne diyorlar? 2 doz yetmez. 6 ayın sonunda vücudun antikor üretme seviyesi düşüyor. 3. dozun yapılması gerekiyor diyorlar, değil mi? 3, 4, 5, 6, 7, 8 devam. 6 ayda bir bu aşılar insanlara vurulacak. Yani görünen bu. Bunu ben söylemiyorum. Üretilen aşılar ortada. Açıklamalar ortada. Bilim insanlarının bizzat aşıyı üreten Profesör Doktor Uğur Şahin'in açıklaması var. Diyor ki 6 ayın sonunda antikor üretme oranı vücutta düşüyor. O nedenle aşının tekrarlanmasında fayda var diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bununla ilgili karar alındı. 3. dozlar yapılıyor. Çocuklar için karar alındı. Aşılar çocuklara da yapılıyor. Avrupa'nın pek çok noktasında 12 yaşın üzerindeki çocuklar için karar alındı. Çocuklara da yapılıyor. Şimdi değerli izleyicilerimiz, bu aşı olup olmama mevzusunu anlatmıyorum ben. Sakın beni yanlış anlamayın. Ben bunu bilemem. Bunu herkesin kendisinin karar vermesi gerekiyor. Ben doktor değilim. Doktorunuzla görüşerek ya da bu olayla ilgili kendiniz karar vererek adım atmanız lazım ya da atmamanız lazım. Bunu ben bilemem. Ben işin perde arkasındaki olayları anlatıyorum. İşin ekonomik boyutunu anlatıyorum. Şimdi baktığımızda bundan 1 yıl önce bu yapılan açıklamalarla kıyasladığımda şimdiki açıklamaları, insanlardan bir şeyler saklandı. 3. dozdan hiç bahsettiler mi bundan 1 yıl önce, bu aşılar çıkmadan önce? Hatta öyle şeyler vardı ki tek doz yeterli diyenler vardı. Şimdi değerli izleyicilerimiz, parası olan bastırıyor, aşıyı alıyor. Peki parası olmayan fakir ülkeler ne yapacak? Almanya şimdi 100 milyon doz aşı bağışlayacağını açıkladı. 100 milyon doz. 50 milyon kişiye aşı yapılacak demektir. Peki dünyanın şu anda en az 2 milyarı aşıya ulaşabilmiş değil. 2 milyar insandan bahsediyoruz. Afrika kıtasını düşünün. Adamlar yemeğe ekmek bulamıyor, aşıyla hiç uğraşamayız diyorlar. 19 euroya satılıyor tek bir doz. 19 euro. Nasıl alacak?
Millet karnını doyuramıyor. Su yok, ekmek yok, aş yok, hiçbir şey yok. Neden bunu anlattım? Diyorlar ya doktorlar, herkesin dünyada yeryüzünde aşı olması gerekiyor. Afrika ülkelerinden örnekle gidelim. Bu insanlar aşı olmayacak ki. O zaman doktorların yapmış olduğu açıklamaya göre bu virüs de hiçbir zaman bitmeyecek. Çünkü Afrika kıtasında aşı yapılmayacak. Virüs de bitmeyecek. Habire dolaştıracaklar o zaman, yayacaklar. Bakın gelişmiş ülkelere baktığımızda gelişmiş ülkelerin Almanya, Fransa, Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri gibi, Kanada gibi gelişmiş ülkelerin şöyle bir sıkıntısı var. Bu ülkeler dünyanın her noktasından göç alıyorlar. Özellikle fakir ülkelerden çok göç alıyorlar. İnsanlar çalışmaya geliyorlar. Hal böyle olunca bu insanlar da virüsü getiriyorlar. Şimdi düşün, Almanya'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan, dünyanın her yerinden göçmen var. Bunlar yaz dönemi memleketlerine gittiler, döndüler. Şu anda vaka sayıları artmaya devam ediyor. Daha artacak, iyi günler bunlar. Şimdi baktığımızda o zaman şunu söylememiz gerekiyor. Mezara girene kadar, ölene kadar virüs bizimle beraber yaşayacak. Mezara kadar bu aşılar da herkese yapılmaya çalışılacak. Zaten bakın çok sıkı tedbirler almaya başladılar. Yani evden açıkçası çıkmanızı istemiyorlar. Diyorlar ki ya aşı olacaksın ya da evde kendi kendine karantina halinde bekleyeceksin. Söylenen bu. Ben bunu anlıyorum. Şimdi bir vatandaş aşı olmamış, gidecek bir yerden işte bir şey alacak, alışveriş yapacak ya da bir hizmet alacak. Aşın var mı? Göster. Yok. O zaman biz sana hizmet veremeyiz. Şimdi hani zorunlu değildi? Hani aşı olmayan insanların hayatlarını kısıtlamayacaktınız? Bu ne şimdi yani? Giremezsin, gelemezsin. Ya insanlar bakın izin dönemi geldi, geçti. İnsanlar Türkiye'den dönüyor artık Avrupa'ya. İnsanların kafası karma karışıktı. PCR testi var mı? Yok bilmem ne testi var mı? Yok bilmem giriş evrakını yaptın mı? Şunu yaptın mı? Bunu yaptın mı? Ya insanları gerçekten psikolojik olarak da çok yıprattılar. Siyasetçilere bakıyoruz. Her gün yeni bir açıklama yapıyorlar. Yazboz tahtasına çevirdiler insanların psikolojisini. İnsanların gerçekten psikolojilerini bozdular. İşin ekonomik boyutunu konuşuyoruz. Koronavirüs döneminde dünyanın hemen hemen her noktasında fiyatlar yükseldi. Çarşıda, pazarda, orada, burada. Ama açıklanan enflasyon rakamlarına bakıyoruz. Çok komik. Almanya'da enflasyon %3,4 olarak geride kalan ay için, Ağustos için açıklandı. %3,4. Şimdi devletin kafasına göre bir enflasyon durumu var. Niye diyeceksiniz? Bakın. Ülkenin %65 belki de %75'i dar gelirli, orta gelirli. Orta ve dar gelirli. Orta ve dar gelirli olan insanlar almış oldukları paralarla, maaşlarla ne yaparlar? 1. Kirasını öder. 2. Evinin faturalarını öder. 3. Kalan parayla da evinin mutfak ihtiyacını giderir. Çoluk çocuğunun ufak tefek ihtiyaçlarını giderir. Yani işçi olanlar beni daha iyi anlıyor. Şimdi bu insanlar almış oldukları bu parayla markete, çarşıya, pazara gittiğinde %3,4 oranında bir enflasyon mu var son bir yılda? Yoksa en az %20 mi var? Lütfen bu konuyla ilgili Almanya'da, Fransa'da, Hollanda, İsveç, İsviçre, Norveç gibi, Belçika, Avusturya gibi, İngiltere gibi ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın bu konuyla ilgili görüşlerini videonun altına yazmasını rica ediyorum. Şimdi ben şunu söylüyorum. Diyorum ki arkadaşlar, dar gelirlerin enflasyonu hesaplanırken çarşıdaki, pazardaki fiyatlar göz önüne alınır. Ama onlar kendi kafalarına göre bir enflasyon sepeti yapıyorlar.
Dar gelirli vatandaşın hiçbir zaman satın almayacağı ürünleri getiriyorlar. Bu enflasyon paketinin içerisine koyuyorlar. Diyorlar ki 3.4. Ya kardeşim, sadece gıda ürünlerinde son bir yıl içerisinde Almanya'da en az %20 zam var. Hanım izleyiciler ya da market alışverişine giden insanlar, lütfen bu konuyla ilgili görüşlerinizi yazın. Yani arkadaşlar, totale baktığımızda şöyle bir tablo var. Koronavirüs insanların hayatlarını gerçekten olumsuz yönde etkiledi. Ama her ne hikmetse devletleri yöneten kişiler, devlet başkanları, bakanlardı vesaireydi. Bunlar ısrarla vatandaşın içerisine düşmüş olduğu bu acziyeti, bu zor durumu görmek istemiyorlar. Şimdi evet, sosyal yardımlar yapıldı mı? Esnafa yapıldı Almanya'da. Evet, yapıldı. Cirosunun, geçen yılki cirosunun %70'i oranında bir para verildi. Peki, ev hanımına, işçiye, emekliye siz koronavirüs döneminde ne kadarlık yardım yaptınız? Ben söyleyeyim, 0. 0 euro. Yok. Tamam, esnaf için sorun yok. 9.000 aldı, 10.000 aldı vesaire aldı, tamam. Şimdi arkadaşlar, Almanya'dan bahsediyoruz. Bakın, gelişmiş ülkelerden bahsediyoruz. Türkiye'nin ekonomisini ben size anlatmıyorum. Zaten Türkiye ekonomisiyle Almanya ekonomisini karşılaştırmak doğru değil. Saçma olur. Alakasız. Biri armut, biri elma yani. Olmaz.